Yaşanan bu olaylar sadece bugün ya da geçen sene ya da birkaç sene öncesinde gerçekleşmiş şeyler değil. Ellerine sadece taşlarla bile karşılık verdiklerinde bu sanki iki ordunun arasındaki eşit bir savaş gibi lanse edilir, öyle sunulur. Filistinleri sadece öldürmemiz yetmez, onların annelerini de öldürelim ki böylece yeni teröristler doğuramasınlar diyebilmiş bir kadındır. Her Ramazan olduğu gibi maalesef bu Ramazan'da Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da üzücü olaylarla karşı karşıyayız. Bir taraftan İsrail siyasetindeki sıkışmanın da bir göstergesi olarak İsrail askerlerinin yoğun bir şekilde Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanların üzerine hücum ettiklerini, bir taraftan da özellikle sabah saatlerinde olmak üzere dışarıdan Yahudi yerleşimcilerin Aksa Külliyesi'ne doğru tahrik hareketlerinde bulunduklarını görüyoruz. Tabii olaylara dışarıdan bir gözle baktığımız zaman olan bitenin manzarasını şöyle özetlememiz mümkün. Mescid-i Aksa içerisinde Müslümanlar huzur içerisinde, barış içerisinde ibadet etmeye çalışırlarken sürekli olarak tahriklerle karşı karşıyalar. Ama yaşanan bu olaylar sadece bugün ya da geçen sene ya da birkaç sene öncesinde gerçekleşmiş şeyler değil. 1967'den bu yana, 1967'nin Haziran ayında Mescid-i Aksa ve çevresinin İsrail tarafından işgal edilmesinden bu yana sürekli olarak yaşanan hadiseler aslında. Yani bugün sadece bu ay ya da bu yakın zamanda gerçekleşmiş bir şeyden söz etmiyoruz. Bu yönüyle baktığımızda aslında yarım asırdan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresindeki insanların sürekli olarak dışarıdan işgalle karşı karşıya bulunduklarını, sürekli olarak tahriklerle karşılaştıklarını, ibadet haklarının, Kudüs'te var olma haklarının, orada yaşama ve oranın özgür vatandaşları olma haklarının sürekli olarak kısıtlanması söz konusu. Tabii yakın tarihte 1994'te gerçekleşmiş olan bir üzücü hadise var El Halil şehrinde, Filistin'in El Halil şehrinde. 25 Şubat 1994 günü El Halil'deki Hallur Rahman Camii Külliyesi sabah vakti silahlı bir yerleşimci tarafından basılarak orada bulunan cemaatin üzerine ateş açılması suretiyle bir katliam gerçekleştirildi. Amerika'dan gelip El Halil'e yerleşen bu yerleşimci orada hiçbir şekilde yaşama hakkı olmamasına rağmen oranın yerli halkının üzerine otomatik silahını boşaltmak suretiyle büyük bir trajediye sebep oldu. El Halil katliamı olarak tarihe geçen bu katliamdan sonra İsrail işgal yönetimi El Halil'i giriş çıkışlara tamamen kapattı, bütün şehri ve sanki bu hadisenin sorumluluğunu Müslümanlara atmak ister gibi bu kapatmadan sonra Hallur Rahman Külliyesi'ni ikiye bölerek yarısını sinagog olarak Yahudilere tahsis etti. Bu hadise Filistinlilerin aklına hiç çıkmadı 1994'ten beri. Ne zaman Mescid-i Aksa'ya yönelik bir saldırı gerçekleşse, ne zaman Mescid-i Aksa'ya yönelik bir tahrik hareketi gerçekleşse Filistinlilerin aklına hep aynı örnek gelir. Acaba burası da Mescid-i Aksa Külliyesi de tıpkı El Halil'deki Hallur Rahman Camii gibi ikiye bölünerek yarısı Yahudilere mi tahsis edilecek korkusu çok canlıdır. O yüzden Mescid-i Aksa'ya bir tahrik gerçekleştiğinde, o sabah vakitleri genelde yaptıkları o baskınlar yaşandığında, aralarında İsraili siyasetçilerin de bulunduğu bazı Siyonist liderler Mescid-i Aksa'daki bu baskınlara önderlik ettiklerinde tabii herkesin aklına bir sonraki adım gelir. Acaba bundan sonra El Halil'de yaşanan tecrübe tekrarlanacak mı sorusu. Bu yönden ben özellikle Kudüs'te yaşanan hadiseleri bu Mescid-i Aksa'daki özellikle Kudüs'teki Filistinlilerin her an tetikte olmalarını bu noktaya bağlarım. Yani orada sürekli bir tetikte olma hali vardır. Çünkü maalesef yaşanmış bir örnek var, El Halil örneği. İkinci olarak da konuşmamın başında ifade ettiğim o İsrail siyasetindeki sıkışmışlık da Kudüs'teki olayları tetikliyor. Bunu biraz açmak gerekir. Çünkü Kudüs'te olsun, Gazze'de olsun, Filistin'in başka yerlerinde olsun, İsrail yönetiminin Filistinlilere yapmış olduğu saldırıların, tahrik hareketlerinin, bir takım baskıların hep arka planında İsrail'deki hem siyasette hem de toplumsal alanda sıkışmışlığı bastırma çabası vardır. Yani İsrail kendi içinde ne kadar sıkışırsa ya da kendi içindeki o anlaşmazlıklar ve çatışmalar ne kadar derinleşirse adeta hedef saptırmak ister gibi oradaki sıkışmışlığın dikkatlerden kaçırılması için Filistinlilere döndürür namusunu ve objektiflerini.
Dolayısıyla Filistinlerin bulunduğu yerler böyle bir kaos, karmaşa, terör bölgesi olarak lanse edilir. Oradaki çocuklar Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve diğer mekanlara yapılan saldırıları ellerine sadece taşlarla bile karşılık verdiklerinde bu sanki iki ordunun arasındaki eşit bir savaş gibi lanse edilir, öyle sunulur. Ve dünya medyasına da bakın işte biz aslında barış istiyoruz ama işte barış yapmamızı istediğiniz insanlar bunlar şeklinde bir tablo sunulmaya çalışılır. Bu yönden baktığımızda ben işte her Ramazan'da maalesef tekrarlanan bu olayların işin bu yönüyle de değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü şu anda İsrail'de 8 partili bir koalisyon var. Yani 8 parti yapılan 4 seçimden sonra güçlükle kurulabilmiş bir koalisyon hükümeti. Aslında 8 partinin oluşturduğu bu kabine ve Netanyahu'yu devirmek için normal şartlarda ortak paydası çok az olan bu 8 parti bir araya gelerek bir hükümet kurdu. Tabii çok zor ilerliyor İsrail'de işler. Güvenlikle ilgili, işgal edilen topraklardaki yönetimle ilgili, Filistin'in nüfusa muameleyle ilgili, İslam dünyasıyla ilişkilerle ilgili birçok meselede çok ciddi görüş ayrılıkları var. İsrail'in şu andaki İçişleri Bakanı Ayelet Şaket, İsrail'in daha önceki Gazze saldırılarından biri sırasında Filistinleri sadece öldürmemiz yetmez, onların annelerini de öldürelim ki böylece yeni teröristler doğuramasınlar diyebilmiş bir kadındır. Şimdi bir taraftan koalisyonun bir tane de Müslüman üyesi var. Koalisyon partilerinden bir tanesinin lideri bir Müslüman, Mansur Abbas. Öbür taraftan İşçi Partisi'nin ya da işte diğer bir takım farklı fraksiyondan farklı görüşlerin bir arada bulunduğu, tutulmaya çalıştığı bir koalisyon İsrail hükümeti. Bir taraftan da bu hükümet tarafından devrilip tekrar geri dönmeyi ümitle ve heyecanla bekleyen bir Benjamin Netanyahu ve onun müttefikleri figürü var. Dolayısıyla şu anda Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te ya da genel anlamda işgal edilmiş Filistin topraklarında gördüğümüz gerilimlerin, saldırıların, Müslümanlara yönelik bir takım provokasyonların arka planında aslında İsrail iç siyasetinde bu bahsettiğim çekişmenin de direkt olarak bir yansımasını görmemiz mümkün. Bir taraftan sürekli olarak Mescid-i Aksa'ya tahrik ziyaretlerinde bulunulmak ya da bunu teşvik etmek suretiyle Netanyahu ve onu destekleyen aşırı sağ İsrail'de bakın işte görüyor musunuz Araplara, Müslümanlara ya da Filistinlere karşı bu hükümet hiçbir şey yapamıyor şeklinde bir aslında güç gösterisinde bulunmaya çalışıyorlar. Öbür taraftan 8 parçalı koalisyon tabii işleri yürütmek ve iktidarda kalmaya devam edebilmek için bir takım adımlar atmak zorunda ki bu adımlardan bir tanesinde Türkiye ile tekrar yaklaşmak oldu bu çerçevede. Hatta İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaşırken iki eliyle birden Cumhurbaşkanı'nın eline sarılması İsrail'de de çok eleştirildi. Hani bu kadar şeyi neden yapıyoruz şeklinde bir eleştiri söz konusu oldu. Kendi cephesinde, kendi kamuoyu tarafından. Tabii bütün bunlara baktığımızda yani maalesef yine bütün bu tablonun acısını, o iç siyasetteki çekişmelerin, rekabetlerin, karşılıklı bilek güreşinin acısını da yine Mescid-i Aksa'daki Müslümanlar maalesef çekiyor. Tabii söz aynı yere geliyor. Yani İslam dünyasının gözleri önünde Müslümanların ilk kıblesinin maalesef bir takım politik ayak oyunlarının kurbanı haline getirildiği, Müslümanlara Ramazan ayının zehir edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Peki buradan çıkış nasıl olur? Tabloya İslam dünyasından bağımsız bir şekilde baktığımızda özellikle Filistinli gençler açısından ben hani Kudüs'e de seyahat ettiğim için oradaki insanların psikolojilerini de yakından biliyorum. Diyorlar ki biz burada nöbetteyiz. Yani İslam dünyası bizi yalnız bıraksa da biz buradayız. İslam dünyası desteklese de buradayız. İslam dünyası bizimle bir şeyler yapmak için bize yardımcı olsa da biz buradayız. Biz burada nöbet tutuyoruz diye bakıyorlar. O yüzden hani oradaki gençlerin hani orada bulunmaları bile ya da Mescid-i Aksa'nın avlusunda, içinde, dışında insanların sadece ibadet için de değil, sadece orada bulunmak suretiyle bile yer almaları oldukça önemlidir diye düşünüyorum. Bu yönden Mescid-i Aksa'da yaşananlar, hani işin acı, trajik, üzücü tarafları bir tarafa bir yönüyle bir kahramanlık destanıdır da diyebiliriz.